Herkese merhabalar. Bugün chocolate chip cookie dediğimiz bu Amerika'nın meşhur çikolatalı kurabiyesini yapacağız. Kendisinin çok türü var. Her yerde farklı olabiliyor ama bu bence orijinaline baya yakın olacak. Bu erimiş tereyağımız var. Bu çok önemli. Eğer bunu düzgün yapmazsak kalanlar hiçbir şekilde düzgün olmayacaktır. Bu renge gelmesi gerekiyor ve soğuk olması gerekiyor. Çikolatalı kurabiyemiz için önce tereyağımızı eritiyoruz ve tereyağımızın rengi kahverengiye dönüşene kadar tereyağımızı burada ısıtacağız. Burada en dikkat etmemiz gereken şey birazdan sütle su tereyağının içindeki ayrılmaya başlayacak ve süt zaten bakın ayrışmaya başladı. Dibe çökmeye başlayacak ve yanmaması için sürekli karıştırmamız gerekiyor. Bu kurabiyeyi yaparken en önemli kısım bu. Köpükler oluşmaya başladı, görüyorsunuz. Panik yapmadan karıştırmaya devam edin. Çünkü bu köpükler biraz sonra artacak ve tabanı hiç görmemeye başlayacaksınız. Bu yüzden tabanı yakmamak adına bakın artmaya başladı. Sürekli karıştırın. Durmadan karıştırın. Eğer hani görebiliyorsanız yavaşlatamıyorum spatulayı. Suyun ayrıştığını görürsünüz zaten. Yüzünüzü çok yaklaştırmayın. Yağ sıçrayabilir. Ama mutlaka karıştırırken tabanı görmeye çalışın ki yanmasın. Yani amaç burada süt proteinin aşağıya inmesini engellemek. O yüzden karıştırıyoruz. Yoksa direkt zaten dibe çöker ve yanar. Tecrübeyle sabit. Evet, gördüğünüz gibi rengi değişti. Kahverengi oldu. Şöyle çok az daha çırpıyorum. Tamam. Şimdi bunu bir kaba aktaracağım. Çünkü daha fazla pişmesini istemiyorum. Evet. En önemli kısmını yaptık kurabiyemizin. Şimdi 2 dakika böyle bekleyecek. Üzerine 2 yemek kaşığı su ekleyeceğim ve dolaba alıp bekleteceğim. Yani en önemli kısım bu. Bunu yapıp bunu soğuyana kadar bekletmeniz gerekiyor. Ama sıcak kesinlikle kullanamazsınız. Yoksa bütün malzemeniz mahvolur. Esmer şekerimiz var. Beyaz şekerimiz var. Unumuz var. Karbonat, tuz var. Biraz içine esmer şeker girdi. Bir yumurta bütün. Bir yumurtanın sarısı var. Bitter çikolatamız var. Damla çikolatamız var. Başlayalım. Önce tabii ki de her zamanki gibi tereyağıyla şekeri çırpacağız. Yani şu kıvama bakabilirsiniz. Tereyağı bu hale geldi. Şimdi de üzerine şekerimizi alıyoruz. İyice çırpacağız bunu. Siz mikserinizle 2 dakika çırpmanız yeterli olur böyle orta yüksekte, ama ben bir gene 4 dakika sonra falan yanınıza gelirim. Size şu an bu kokuyu anlatamam. Muazzam bir koku. Tereyağının kokusu harika. Şimdi yumurtalarımızı ekliyoruz. Şu an püf noktayı söyleyeyim. Yumurtalarınız da oda sıcaklığında olmalı. Tereyağınızla mesela dolaba koydunuz. Dolaptan çıkarmanız gerekiyor yapmadan önce. Bunun hızlı soğuması için buzdolabına evet koyabilirsiniz ama bütün işlemi gerçekleştirmeden önce hem tereyağının hem yumurtanın oda sıcaklığında olması gerekiyor. Basit görünen, güzel püf noktaları olan bir tarif. Şimdi de bu şekerler gördüğünüz gibi gidene kadar çırpacağız. Şimdi içine kuruları ekleyeceğim. Yani tuz, karbonat ve un ekleyeceğim. Mutlaka onları da bir
elekten geçiriyorsunuz. Şimdi kurulanımla beraber şöyle çok bozmadan dokusunu karıştırıyorum. Şimdi size birkaç tane burada bir yandan bunu karıştırırken püf nokta söylemek istiyorum. Neden yağı öyle kullandık? Yani o yağı sadece eritseydik ya da oda sıcaklığına getirseydik ne olurdu? O şekilde de yapanlar var. Yapılabiliyor. Ama burada bizim amacımız tadını açıkçası karamelize bir tat elde etmekti. Yani dışarıda yediğinizde hani anlarsınız, böyle hafif böyle bir yanık tat olur. O tadı elde etmekti ve tereyağını o şekilde yaparsanız daha böyle ağızda sakız gibi bir tat bırakıyor. Yani o kurabiyenin yapısı aslında o. Ve bu esmer şeker kullanmamızın nedeni de beyaz şeker oranında daha fazla. Dokusunu daha şey yapmak, kumlu bir yapıya sahip olmasını sağlamak. Ağzınıza aldığınızda o böyle dağınıklığı hissetmeniz. Hani esmer şekerin de böyle üzerine basın, sanki böyle kuma basmış gibi hissedersiniz. Bu yüzden bunu kullanıyoruz. Şimdi en güzel kısım sanırım. Çikolata. Çikolata yemeği. Oh. Bundan sonraki aşamamızda hamurumuzu yaklaşık bir yarım saat, hatta 5 dakika dolapta dinlendirmek. Bu şekilde yapamazsınız. Dinlenmesi gerekiyor. Şimdi dolaba alacağım. Evet, ben şimdi yapacağım kadarını aldım. Geri kalanını dolaba koydum. Çünkü hava çok sıcak ve tereyağı bazlı bir ürün olduğu için bu boyutlarda porsiyonluyorum. Cevizden bir tık büyük, ideal boy. Ve koyuyorum. Pişirmeye veriyorum. Kalanları porsiyonlayıp defrizinize atabilirsiniz. Böylece bir süre saklarsınız. Canınız istediği zaman da cookie'nizi pişirirsiniz. Çok güzel oldu. Sanki dışarıda satılan cookie'ler gibi oldu. Yani emeğinizin her zerresine değecek bir kurabiye. Böyle yumuşak olmasından korkmayın. Zaten olması gereken de o. Şimdi kenara alacağız. Soğudukça daha da sertleşecek ve tadına bakacağız. Şöyle. Bilmiyorum, anlaştım. Zaten olması gereken bu arada buranın sert olması, yani ortayı tutması ki şu an aynen öyle. Ama bir o kadar da parçalanmaya müsait olması. Mesela şöyle, bunun nedeni de o işte esmer şekerin kumlu yapısı. Gördüğünüz gibi. Soğumasını bekliyoruz sabırsızlıkla. Aşırı merak ediyorum. Çok heyecanlıyım. Kokusu çok güzel. Ben buram tereyağı kokuyor. O hani meşhur bir kurabiye var ya, ona benziyor. Hatta bence onun aynısı tadı. Şöyle içi. Ortası yumuşak, yanları sert. Şimdi şöyle bir tadına bakalım. Eğer mikrodalganız varsa bu arada yedikten sonra çok güzel. Eğer siz de denerseniz lütfen bizimle düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Ayrıca lütfen abone olun. Şuradan mı oluyoruz? Buradan mı oluyoruz? Buradan mı oluyoruz? Bilmiyorum. Afiyet olsun.